Tarih 15 Haziran 1826 İstanbul. Şehrin kalbinden gelen top sesleri bu kez bir dış düşmanı değil, imparatorluğun kendi kalbini, tam 461 yıldır var olan efsanevi bir orduyu hedef alıyordu. Bu, bir padişahın kendi ordusuna savaş açtığı, tarihin en kanlı ve en radikal kararlarından birinin alındığı gündü. Peki, Sultan II. Mahmud'u, gözbebeği olması gereken Yeniçeri Ocağı'nı bir gecede yok etmeye iten sebep neydi? Bu, basit bir isyan bastırma mıydı, yoksa bir imparatorluğun hayatta kalabilmek için kendi kolunu kesmesi miydi? Her şeyin bir başlangıcı vardı. Yeniçeri Ocağı, ilk kurulduğunda Hristiyan tebaadan devşirilen, padişaha sarsılmaz bir sadakatle bağlı, dünyanın en disiplinli ve korkulan gücüydü. Onların kılıcıyla imparatorluk Viyana'dan Bağdat'a uzandı. Ama zaferler zamanla yerini bir çürümeye bıraktı. Ocak zamanla asli görevinden uzaklaştı. Savaşa gitmek yerine İstanbul'da esnaflık yapan, haraç kesen, siyasete karışan bir güruh haline geldiler. Ocak devlet içindir anlayışı, yerini devlet ocak içindir anlayışına bırakmıştı. Beğenmedikleri sadrazamları deviriyor, hatta Sultan Genç Osman ve 3. Selim gibi yenilikçi padişahları tahttan indirip katlediyorlardı. Artık onlar, devletin kılıcı değil, kalbine saplanmış bir hançerdi. Tahta çıkan Sultan II. Mahmud, amcası 3. Selim'in akıbetinden dersini almıştı. Aceleci ve hazırlıksız atılacak bir adımın kendi sonunu getireceğini biliyordu. Bu yüzden tam 18 yıl boyunca sabretti. Sessizce ve derinden çalıştı. Sadık adamları kilit mevkilere getirdi. Ulemanın ve İstanbul halkının Yeniçerilere karşı biriken öfkesini kendi lehine çevirmek için doğru anı bekledi. O an, Avrupa tarzında eğitim görecek Eşkinci Ocağı adıyla yeni ve modern bir birliğin kurulmasıyla geldi. Bu, aslında fitili ateşleyen son adımdı ve Mahmud bunu biliyordu ve beklenen oldu. 15 Haziran 1826 sabahı, Yeniçeriler, isyanın sembolü olan kazanlarını at meydanına çıkararak isyanı başlattılar. Ama bu kez karşılarında korkak bir saray yoktu. Sultan Mahmud o tarihi hamlesini yaptı. Topkapı Sarayı'ndan sancak-ı şerifi, yani peygamber sancağını çıkarttırdı. Bu, tüm Müslümanları devlete isyan eden bu hainlere karşı savaşa çağırıyorum demekti. Medrese öğrencileri, esnaf ve İstanbul halkı, ellerinde ne varsa sancakın altında toplandı. Yeniçeriler tarihlerinde ilk kez sadece padişahla değil, halkla da karşı karşıya kalmışlardı. Topçu birliklerine o meşhur emir verildi. Vurun, kışlaları kendi toplarıyla yerle bir edildi. Sonuç tam bir kırımdı. Binlerce Yeniçeri kışlalarında can verdi. Kaçanlar haftalarca İstanbul sokaklarında avlandı ve idam edildi. Ocağa ait her şey yok edildi. Peki, bu kanlı olaya neden Vakâ-i Hayriye, yani hayırlı olay dendi? Çünkü bu olay, Osmanlı'nın modernleşmesinin, reformlar yapmasının ve 19. yüzyılda ayakta kalmasının önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmıştı. Artık padişahın iradesine karşı koyabilecek bir güç kalmamıştı. Hemen ardından yeni ordu Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu ve yeni bir dönem başladı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sultan Mahmud'un bu kanlı hamlesi, çürümüş bir organı kesip atarak imparatorluğun ömrünü uzatan kaçınılmaz bir kurtuluş operasyonu muydu? Yoksa kendi ordusunu yok eden bir devlet aslında kendi sonunu mu hazırlıyordu? Tarihin bu dönüm noktası hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.